Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu 3 güzel rengi kullanarak çok güzel 2 şişle yapılan bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Özellikle bebekleriniz için çok uygun bir model, çok tatlı bir model. Umarım beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Dilerseniz şimdi zaman kaybetmeden hemen yapım aşamalarına geçelim. Şimdi ilmeklerimi hazırladım. Anlatım için bu kadar ilmek yeterli. 22 tane toplamda ilmek hazırladım. İlk sırayı ters örgü yaparak tamamladım. Şimdi yine ters örerek devam edeceğim bu sıraya. Birkaç sıra bu şekilde hep ters örgü yaparak alt taban bölümünü hazırlayacağım modelin. Sonra da modelimizin tabanı için gerekli birkaç sırayı öreceğiz. Sonrasında da modelimizi koyacağız. Modelimiz çok kolay bir model arkadaşlar. Çok da zevkli bir yapımı var. Umuyorum ki siz de zevkle yapacaksınız. Şimdi bu sırayı da tamamlayacağım. Bir sıra daha yine ters örgü yapacağım. Sonra da modelimizin tabanının ilk sırasıyla başlayacağız. Bu kadar yeterli olacak. Dediğim gibi siz yapacağınız yere göre alt bölümünü lastik olarak başlayabilirsiniz. Şimdi model tabanımızın ilk sırası için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer bütün ilmeklerimi düz örgüyle bu sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. Düz örerek ilk sıramızı tamamlayacağız bu şekilde. Sıra sonuna geleyim. Diğer sıraya birlikte geçelim. İlk sırayı tamamladım. Şimdi bu sırayı da yine ilk baştaki ilmeğimi örmeden alacağım. Ve diğer kalan bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ters örgü yaparak bu sırayı da tamamlayacağım. Bu model için gerekli olan ikinci sıramız oluyor. İkinci sırada tamam. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Onun da başlangıcını birlikte yapalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve kalan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ters sırayı ters, düz sırayı düz olarak ilk bölüm için hazırlıyoruz. Yani toplamda 4 sıra, 2 sıra ters, 2 sıra düz örgü yapıyoruz bu model için. Şimdi bundan sonraki sırayı da ters olarak öreceğim. Daha sonra da hemen modelimizin kurulumuna başlayacağız. 4 sıra model bölümümüzün tabanını oluşturduk. Şimdi renk değiştiriyorum arkadaşlar. Güzel bir bebe yeşili ipim var. Onu taktım. Şuradan düğüm atarak bağlayabilirsiniz birbirine ipleri. Şimdi ilk ilmeğimi yeşil ipimle başlayacağım için örerek alıyorum. Yandakini de düz örgü olarak örüp alıyorum. Şimdi model kurulumuna başlıyoruz. Şu bakın burada gözüküyor zaten 1 ve 2. 2 ilmek arasında boşluklarımız var. Boş 2 ilmeğimiz var arada. 1 ve 2. Üsttekinden değil, ikinci ilmeğin içinden batıyorum. Boş ilmeğin içinden buradan bir ilmek çıkarıyorum. Yandaki ilmeği düz örüyorum. Bir sonrakini de düz örüyorum. Yine araya geldik. Bakın bir ve ikincinin içinden aradaki ikinci ilmeğimizin içinden ilmeğimi çıkarıyorum. Sonraki iki ilmeğimi bir ve iki ilmeğimi düz örüyorum, pardon. Yine boşluğumuza geldik. Buradaki boş ilmeklerimizin ikincisinin içinden geçiriyorum. İlmeğimi çekip çıkarıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Yine araya geldik. İkinci alttan ikinci ilmeğimi içinden ilmek çıkarıyorum ve diğer iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonrakine geçiyoruz. Yine ikinci ilmeğimin içinden ilmek çıkarıp
Sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bunu da yapalım birlikte. Yine ikinciden her seferinde ikinci ilmeğimin içinden ilmek çıkarıyorum. Sonraki sıradaki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Her 2 ilmekte bir ilmek çıkarıyoruz. Yani ikinci ilmeğin içinden çıkarıyoruz ilmeklerimizi. Sıra sonuna geleyim, dönüşü birlikte yapalım. Sıra sonuna geldim. Şimdi son modelimizi de kuralım. Alttan bakın, üstten ikinci ilmeğimin, aradaki boş ilmeğimin içinden ilmeğimi çıkarıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüp bu sırayı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer sıraya geçelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şuradaki ilmeğimiz az önceki sırada çekip çıkardığımız, uzattığımız ilmek. Bunu yine örmeden sağ şişime alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bu uzattığımız ilmeğimiz, yine örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Az önce çıkardığımız ilmeği, bir alt sıradaki ilmeği yine örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği ters örüyorum ve yine ilmeğimi örmeden alıp sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bu sıralamayla bu sırayı da tamamlayacağız. Az önceki sırada çıkardığımız ilmeklerimizi, uzattığımız ilmekleri bu sırada örmeden alıyoruz. Sonraki 2 ilmeğimizi ters örgü yaparak örüyoruz. Evet, sona geldim. Sondaki kalan 2 ilmeğimi yine ters olarak örüp bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi düz tarafındayız. Yine modelimizi tamamlamaya geçiyoruz. Bu 3. sıramız oluyor modelimiz için. İlk baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sırada bakın, bir tane normal ilmeğim var. Ortada çekip örmeden aldığımız ilmeğimiz var. Sonrasında yine normal ilmeğimiz var yanında. Bu 3 ilmek üzerinden şimdi devam edeceğiz. Normal ilmeğimi ve uzattığım ilmeğimi bu şekilde arkadan geçirerek alıyorum. Düz örgü yapıyorum yani. Normal ilmeğimi çıkarıyorum. Uzattığım ilmeğim şişimin üzerinde kalıyor. Şimdi tekrar bunun içinden ve diğer arkadaki normal ilmeğimin içinden yine geçirip bu şekilde çıkarıyorum arkadaşlar. Sırada yine 3 ilmeğimiz var. Ortadaki örmeden aldığımız ilmeğimiz, baştaki normal ilmeğimizi ve ortadaki örmeden aldığımız ilmeğimizi yine bu şekilde çıkarıyorum. Normal ilmeğimi çıkarıyorum. Diğer uzattığımız ilmek yine şişin üzerinde ve sonraki normal ilmekle birlikte onu da alıp bu kez ikisini birden çıkarıyorum. Diğerine geçelim. Normal ilmeğimizi ve örmeden aldığımız ilmeğimizi aldım. Normal ilmeğimizi çıkarıyoruz. Uzattığımız ilmeğimiz şişimizin üzerinde. Sonra arkadaki ilmekle birlikte tekrar alıyoruz onu ve ikisini birlikte çıkarıyoruz. Bunu da yapalım birlikte. Aynı şekilde devam ediyorum. Normal ilmeği çıkarıyoruz. Diğer ilmek kalıyor. Sonraki ilmekle birlikte bu kez ikisini birden çıkarıyoruz. 2 aşamada çıkarmış oluyoruz ve sayımızı normale döndürüyoruz, yine ilmek sayımızı. Çok kolay bir yapımı var. Çok zevkli bir yapımı var arkadaşlar. Bebe battaniyesinden şapkaya, yelekten hırkaya, her türlü örgüye yakışır. Yavaş yavaş yapmaya gayret ediyorum ki kaçırmayın, anlaşılır olsun diye. Şimdi 2 ilmeği birden çıkarıyoruz.
Bunu da birlikte yapalım. Normal ilmeğimi alıyorum ve örmeden aldığım ilmeğimi alıyorum. Düz örgü yapıyorum. Normal ilmeğimi çıkarıyorum, diğeri kalıyor. Sonra arkadaki normal ilmekle birlikte ikisini birden alıyorum. İkisini birden çıkarıyorum. Geldim ve sondaki tek ilmeğimi de düz örgü yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi ters tarafındayız. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve yandaki ilmeği ters örüyoruz. Sonrakine yine ters. Kalan bütün ilmeklerimizi bu sırada ters örgü yaparak modelimizin 4. sırasını tamamlamış olacağız. Sırayı sonlandırdım. Modelimiz tamamen ortaya çıkmış oldu. Şimdi renk değiştireceğim. Ben 3 renk kullanacağım için tekrar aralara beyaz koyacağım. Siz istediğiniz renk sayısı kadar yapabilirsiniz. İstediğiniz renk sayısını kullanabilirsiniz arkadaşlar. İster 3 olur, ister 2 olur, ister 5 olur. Nasıl isterseniz. Ben 3 renk kullanacağım için arada tekrar beyaz kullanacağım. Sonra diğer renge geçeceğim. Onu da büyük parçada sizlere görselini göstereceğim. Bunu da şimdi birlikte yapalım. Beyaz ipime tekrar geçiyorum ve beyaz ipimle başlayacağım için ilk ilmeği örerek alıyorum. Sonraki 1 ve 2 ilmeğimi düz örüyorum. Toplamda şişimin üzerinde 3 tane ilmek oldu. Kaydırma yapacağımız için bu araya koyacağız, şimdi kuracağız modelimizi. Onun için baş tarafta 3 ilmeğimiz olacak bu aşamada. Şimdi yine 2 ilmek arasına geçiyorum. Bakın bir alttan ikinciden yine bir ilmek çıkarıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi 1 ve 2 düz örüyorum. Yine aradaki üstten ikinci ilmeğimin içinden geçiriyorum. İlmeğimi çıkarıp sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yine aradaki zaten gözüküyor, bakın belli ediyor kendini. Alttan ikinci ilmeğimin içinden ilmek çıkarıp sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. 1 ve 2, her 2 ilmek arasından, bakın burada üstten ikinci ilmeğin içinden ip çıkarıyorum. İlmek çıkarıyorum. Bu sırayı da sona kadar gelelim. Dönüşü yine birlikte yapalım. Son ilmeğimi de çıkardım. Şimdi baş tarafta olduğu gibi sondaki 3 ilmeğimi düz örerek alıp bu sırayı sonlandırıyorum. Tekrar şimdi dönelim. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alacağız ve 2 ilmeğimizi ters örgü yaparak aldık. Burada az önce çekip uzattığımız, çıkardığımız ilmeğimiz var. Onu yine örmeden alıp sıradaki 2 ilmeğimizi ters örerek alıyoruz. Uzattığımız ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Sonraki 2 ilmeği yine ters olarak örüyoruz. Sıradaki ilmeğimizi, uzattığımız ilmeğimizi örmeden alıp sıradaki 2 ilmeği ters örüyoruz. Örmeden alıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği ters örgü yaparak alıyoruz. Bu sırayı da sona kadar gelelim. Sona geldik. Sondaki 3 ilmeğimizi yine başlangıçta olduğu gibi ters örerek tamamlıyoruz. Bu sırada tamam. İkinci modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Üçüncü sıraya geçiyoruz. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Şimdi buradaki baştaki ilmeğimi de düz olarak örüp alıyorum. Kaydırma yaptığımız için bu kez burada 2 ilmeğimiz olacak. Şimdi 3 tane ilmeğimiz var burada model kurmamız gereken. Normal ilmeğimi ve uzattığım ilmeğimi arkadan alarak örüyorum. Normal ilmeğimi çıkarıyorum. Diğeri şişimin üzerinde kalıyor. Şimdi arkadaki ilmekle birlikte onu da alarak ikisini birden çıkarıyorum. Sıradakini
Yine aynı şekilde alıyoruz. Normal ve uzattığımız ilmeği alıp şişimizin üzerine normali çıkarıyoruz. Uzattığımız ilmeğimiz kalıyor. Sonra arkadaki normal ilmekle ikisini birden alıp çıkarıyoruz. Normal ilmeğimizi ve arkadaki uzun ilmeğimizi alıyoruz. Normali çıkarıyoruz. Uzattığımız kalıyor. Arkadaki normalle birlikte şimdi ikisini birden çıkarıyoruz. Bu sırayı da sona kadar geleceğiz. Modelimiz bakın üst üste daha net belli olmaya başladı. Sona kadar geleyim. Son sırayı da yapalım. Ve daha sonra da büyük parçayı ben sizin için hazırlayacağım, göstereceğim. Sona geldim yine ve sonda ilk başlangıçta olduğu gibi kalan 2 ilmeğimi düz örüp sırayı sonlandırıyorum. Şimdi son sırayı da başlangıcını yapalım birlikte. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bu sırayı tamamen ters örgü yaparak bitirip model bölümümüzü 4. sırasında tamamlamış olacağız. Tekrar 3. renkle model kurulumunu paylaşayım sizlerle. Sarı ip taktım şimdi de arkadaşlar. Başlangıcı sarıyla yapacağımız için bu kez ilk ilmeğimizi örerek alıyoruz. Ve yandaki ilmeğimizi de örüyoruz. Yine bu tarafta ilk sırayı hatırlayın. 2 ilmeğimiz oldu. Şimdi bu aradaki 1 ve 2. ilmeğimizi alıp çıkarıyoruz. Devamındaki 2 ilmeği düz örgü yaparak örüyoruz. Aradaki yine alt bölümdeki bakın 2. ilmeği içinden ilmek çıkarıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği örerek düz örgü yaparak örüyoruz. Bakın 2. ilmekten geçerek ilmek çıkarıp sıradaki 2 ilmeği düz örüyoruz. Yani 3. aşamada 3. model kurulumunda ilk sıraya geri dönmüş oluyoruz bu şekilde. Şimdi ben bunu daha büyüğünü kamera arkasında hazırlayacağım sizler için. Büyük halinin de modelin ilerlemiş halinin de nasıl göründüğünü sizlerle paylaşacağım. Az sonra yine birlikte. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Çok güzel, çok tatlı bir model. Ben çok severek yaptım. Umarım sizler de severek, beğenerek yaparsınız. Güzel günlerde kullanırsınız bu güzel modelimizi. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Beni izlediniz, bana zaman ayırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.